Kanalıma hoş geldiniz. Orkidenizin yapraklarında bu şekilde sararmalar oluyorsa ve orkideniz kısa sürede ölüyorsa bu orkidenizi yanlış suluyorsunuz anlamına gelmektedir. Özellikle videolarıma gelen mesajlardan da gördüğüm kadarıyla takipçilerimden %80'i maalesef orkidelerini yanlış suluyor ve bunun sonucunda orkidenin yaprakları bu şekilde oluyor. Bu yüzden sizlere bugün orkidelerde doğru sulama yöntemini göstereceğim. Orkidelerin bol bol yeni çiçek dalı çıkarabilmesi, yeni çiçekler açması, parlak ve canlı yapraklara sahip olabilmesi ya da bol bol yeni kökler ve aktif kökler çıkarabilmesi için mutlaka doğru sulanması çok önemlidir. Orkidelerde yapılan yanlış sulamalar sonucunda orkidenin yapraklarında sararmalar, tomurcuklarda dökülmeler ve köklerde sık rastladığımız çürüme olmaktadır. Bütün bunların hepsinin nedeni yanlış sulamadır. YouTube'da bununla ilgili çok fazla sulama teknikleri var. Ben bugün sizlere özellikle orkidede en sık yapılan sulama tekniğinden ve en doğru yapılması gereken sulama teknikleri arasındaki farkı göstereceğim. İlk olarak yapılan sulama tekniğini gösterelim. Orkideleri özellikle bu şekilde tepeden yaprak aralarına ve gövdeye su girecek şekilde sulama yöntemi çok sık yapılıyor ve bununla ilgili bana çok fazla soru geldi. Kesinlikle orkidelerinizi bu şekilde yukarıdan sulama yapmayın. Eğer bu şekilde yukarıdan sulama yaparsanız direkt gövde ve yaprak aralarının içine su gireceği için orkidenizde hemen mantar hastalığı oluşur. Ya da diğer bir yöntem olan orkideyi direkt çeşmenin önüne koyarak yine bu şekilde gövde ve yaprak aralarının arasına su girecek şekilde sulama tekniği. Bununla ilgili yine YouTube'da çok fazla video var ve yine bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kesinlikle bu şekilde sulama da orkideler için yanlış bir sulamadır. Orkidelerinizi bu şekilde sularsanız bakın yapraklarında bu şekilde solmalar, yumuşamalar ve daha sonra sararmalar oluşacaktır. Sulama esnasında gövdeye su girerse orkidenin yaprakları su toplar ve kısa sürede bu hale gelir. Bunun nedeni orkidenin yaprak aralarının içerisine su girmiş olması ve bu maalesef kış ayında özellikle yapılırsa orkide nem alamadığı için ve yeterli güneş ve ışık olmadığı için kısa sürede bu şekilde yaprakları sararır. Bu yüzden bu yöntemlerle orkidelerinizi kesinlikle sulamayın. Özellikle sıcak ülkelerde yaşayan insanlar dışarıda bıraktıkları için orkidelerini su buharlaşıp gidebilir. Fakat benim gibi evde orkide büyütüyorsanız bu yöntem kesinlikle orkidenizi kısa sürede öldürür. Sadece yaprakları değil kısa sürede maalesef kökleri de çürümeye başlar ve orkidenizin kısa sürede kaybedersiniz. Eğer bu şekilde sulama yapıyorsanız hemen bir peçete ile bakın. Orkidenin yaprak aralarına mutlaka fazla suyu almanız gerekiyor. Orkide doğru nasıl sulanır ve ne zaman sulanmalı? Orkidenizi sularken dikkat etmeniz gereken ilk şey orkidenin köklerine bakmak. Kesinlikle orkidenin köklerine bakmadan sulama yapmayın. Çünkü orkidenin kökleri bize orkidenin su ihtiyacı hakkında bilgi veriyor. Bakın sağ taraftaki yeşil kökler ve sol taraftaki ise gri ve beyaz kökler. Eğer orkideniz sağ taraftaki gibi yeşil ise orkide yeterli suyu vardır ve daha fazla sulamaya gerek yoktur. Fakat sol elimde tuttuğum saksı gibi eğer orkidenin kökleri beyaz ise orkidenin sulama zamanı gelmiş demektir. Yani sol taraftaki gibi beyaz ise sulama yapıyoruz ama sağ taraftaki gibi eğer orkide kökleri yeşil ise kesinlikle sulama yapmıyoruz. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Orkidenin köklerini sadece saksı içindeki köklerine bakmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki orkidede iki çeşit kökler var. Bakın hava kökleri ve saksı içindeki kökler. Hava kökleri her zaman beyaz ve gri olur. Eğer sadece hava köklerine bakarak sulama yaparsanız yine yanlış sulama yapmış olursunuz. Çünkü bunlar zaten her zaman beyazdır. Orkidenin hava kökleri beyaz olduğu halde ya da gri olduğu halde saksı içindeki kökleri yeşil olabilir.
Çünkü dediğimiz gibi doğru sulama tekniği sadece saksı içindeki yeşil köklere bakılarak yapılıyor. Bakın orkidenin bu kökleri şu anda yeşil görünüyor ve bunun artık suya ihtiyacı olmadığını, daha fazla sulama yapmamak gerektiğini bize gösteriyor. Bu yüzden hava köklerine bakarak kesinlikle sulama yapmayın. Şimdi sizlere sulama tekniklerinden en sık yapılan birinci yöntemi göstermek istiyorum. Daldırma yöntemiyle sulama. Daldırma yöntemiyle orkidelerde yapılan sulamada genelde sonuç olarak çok iyi sonuçlar alınmıyor. Özellikle sizlere de göstermek istiyorum. Daldırma yöntemiyle bir kaseye bu şekilde su doldurup orkideyi içine oturtabilirsiniz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken püf nokta orkidenin bu daldırma su içerisindeki bekleme süresi. Kesinlikle 10 dakikadan fazla orkidenizi bu suyun içerisine bekletmeyin. Çünkü daldırma yöntemiyle yapılan suda orkidenin eğer içerisinde bir sünger varsa hızlı bir şekilde çok fazla su emiyor. Ve bundan dolayı da ihtiyacı olan sudan daha fazla suyu aldığı için orkidede zaman ile kök çürümeleri meydana geliyor. Bakın görüyorsunuz orkidenin kökleri beyaz iken 10 dakika sonra artık yeşile dönmeye başladı. Yani bu da orkidenin su ihtiyacının artık yavaş yavaş karşılandığını bize gösteriyor. Daldırma yönteminde mutlaka orkidenizi bakın 10 dakika sonunda şu şekilde iyice altındaki su süzülünceye kadar süzün ve daha sonra saksınızı başka bir tabağın içerisine oturtun. Yani bakın kenarlara doğru eğdiğiniz zaman bile çok fazla su aldığı için halen altındaki içindeki suyu süzüyor. Bu şekilde iyice süzüldüğünden emin olduktan sonra orkidenin kendi saksı tabanlığını kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde altındaki su biriktikçe mutlaka dökün. Ve orkidelerinizi bol bol havalandırın. Ve ikinci önemli püf noktadan bahsetmek istiyorum. Bazen orkidelerimizi sadece böyle şeffaf saksılarda, bazen de bu şekilde seramik saksılarda koyabiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken suyu gelişigüzel koymamak. Bakın şeffaf saksıda olduğu zaman orkidenin köklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat seramik saksıda olduğu zaman bu şekilde orkidenizi çıkarıp köklerine bakarak sulama zamanının gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Kesinlikle rastgele sulamayın. Şimdi bu göstereceğim yöntem aslında orkideler için en ideal yöntem. Bakın elimde 150 milimlik bir su bardağı var. Ve bu su bardağını sadece yarıya kadar doldurdum. Ben orkidelerimi her zaman sadece bu ölçüye göre suluyorum. Her orkidenin ihtiyacı olan su aslında bir yarım su bardağı kadar, yani 70 milimlik su kadar ihtiyacı sadece var orkidenin suya. Ve bunu bakın özellikle gövdeye su girmeyecek şekilde kenar kısımlarından dökerek sulamaya çalışın. Dediğimiz gibi gövdeye kesinlikle su girmemesi gerekiyor. Çünkü mantar hastalığı ya da farklı bir takım hastalıkların oluşmaması için. Eğer yarım su bardağı kadar suyu saksıya koyarsanız altında böyle bir su birikecektir. Orkideğin bu suyu akşama kadar bekletebilirsiniz. Akşama kadar altındaki bu suyu zaten orkide çekecektir. Çünkü her bir orkidenin ihtiyacı olan su sadece yarım su bardağı kadardır. Yani bu suyun içerisine saatlerce de beklese orkidenin kökleri çürümez. Çünkü bu su orkidemiz için yeterlidir. Yine aynı şekilde seramik saksıda da ya da herhangi bir ikinci saksıda kullanıyorsanız yine aynı ölçüyü kullanabilirsiniz. Bakın yarım su bardağı kadar yine içine koyup orkidemin üzerine dökeceğim. Burada da orkidenizin saksısının içinde mutlaka su birikecektir. Yine bu su içerisinde akşama kadar bekleyebilir ve akşam olduktan sonra orkidelerinizin zaten altında su kalmadığını göreceksiniz. Çünkü bu su orkideler için yeterli olacaktır. Fakat ikinci saksıda eğer gelişigüzel bir ölçüye göre değil rastgele suluyorsanız, eğer bu şekilde altında çok fazla su kalıyorsa günlerce, bu yine yapılan büyük yanlışlardan bir tanesi. Orkidelerinizin köklerinin çürümesine sebep olur. Doğru sulama sonucu orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaşıyorum.
Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz eğer hemen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlarda da sorular sorabilirsiniz.